Motopiksel TV'de yepyeni bir bölümde karşınızdayım. Programımızın adı Yenileme, Tamirat, Tadilat. Bu isimleri bir yerden hatırlayanlar mutlaka vardır. Hatırlayanlar yorumlara yazsınlar. Dedik ki kendi kendimize ülkemizin ekonomisi kötü. Durumlar, şartlar malum. Elimizdekileri korumamız gerektiği bir dönemde yaşıyoruz. Motosikletlerimize iyi bakmamız gereken bir dönemde yaşıyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Bilmemiz lazım. Yani motosiklet bakımı konusunda bilgili olmamız lazım. Bizim de bunları bir motosiklet kanalı olarak anlatmamız lazım. Yani dişli değişiminden manet değişimine, debriyaj değişiminden işte motosikletin selesine, elektrik işlerinden diğer işlere kadar birçok konuya değinmemiz lazım. Değinelim denmesine de buna değinmemiz için elimizde bu konuya elverişli bir motosikletimizin olması lazım. Dolayısıyla buna uygun bir motor almamız lazım diye düşündüm. O yüzden var olan iki motorumdan biri olan Zontes T310'u elden çıkardım. Oradan gelen gelirle de bir tane uygun fiyatlı yani düşük bütçeli bir motor alıp hem onu yenileme, tamirat, tadilat gibi bir şeye sokalım. Hem de bu işi yaparken de bir seri hazırlayalım. Motosikletçiler bu durumda faydalansın istedik. Çok uzatmadan işi ben bir haftadır 10 gündür bilgisayarda bakıyorum. Sahibinden.com'dan motosiklet bakıyorum ne alabilirim diye. Yaklaşık bir 12-15 bin liralık bir motor bakıyordum 10 gündür. En sonunda bir tane motor buldum. Dün görüşmesini yaptım. Şu görmüş olduğunuz CRF 250L. 2013 model bir CRF bu. ABS'siz olan versiyonu. 15 bin civarında kilometresi, az bir kilometreye sahip. Bazı problemleri, sıkıntıları var. Bunları dün gittim, yerinde gördüm. Anlaştık. Birazdan almaya gideceğim bu motosikleti. Aldıktan sonra da aslında bunu bir süper motoya çevirme planım var. Yani daha böyle günlük kullanmaya, daha böyle agresif, sert, şehir içerisinde böyle pratik kullanmaya uygun bir motora çevirmek istiyorum ama çok farklı hayallerim var. Çok böyle değişik hayallerim var. Uygulayabilir miyiz, uygulayamaz mıyız bilmiyorum. Ama en azından birazdan şimdi bu motoru alarak bu işe adım atmış olacağım. O yüzden böyle başlamış olalım. Hadi şimdi şu motoru almaya gidelim. Evet, tek başıma gidemeyeceğim için Ömer'i çağırdım. Ömer'in PCX ile gideceğiz. Hadi motor alalım. Hadi bakalım. Kilometresi 5 lira. Ha? Kilometresi 5 lira. Tamam haydi. Tamam. 5 lira mı? 5 Taksi lira. o kadar yok lan. Bizde öyle. Hadi bak. Ömer'le birlikte Kadıköy'e geldik. Hemen arkamızda noter var. Birazdan noterde işlemleri yapacağız ama önce alacağım motoru size bir göstereyim. Şöyle bir etrafında döneyim. CRF 250L 2013 model ABS'siz olan versiyonu. Bazı sıkıntıları var. Bunu bilerek alıyoruz. Mesela şuradaki granajların çatlaklarını görüyorsunuz. Burada mesela standart hemen hemen bütün CRF'lerde bu oluyor. Şu egzoz yerinin kaynağında sıkıntı oluyor. Bu sonradan kaynatılıyor. Böyle bir sorunu var. Şaside böyle çizikler var. Yere düşmüşlüğü var yani. Yan yatmışlığı var motorun. Onu biliyoruz. İşte buralarda yine aynı şekilde böyle küçük ufak hasarlar var. En büyük hasarı şurada depoda. Fark ediliyor mu bilmiyorum. Deposu böyle yamuk. Hani bu yan yattığı zaman büyük ihtimalle bir şeyin üzerine geldi. Yamuldu. Aynaları yok. Gösterge paneli sağlam çalışıyor ama bunu bir şeyle tie-up'la tutturmuşlar buraya. Bunu tamir edeceğiz. Şu kafa granajında bir sıkıntı var. Şuradaki tırnak kopmuş. Görünüyordur inşallah. Bu tırnağında sıkıntı var. Şuralarda böyle ufak hasarlar var. Yamulmalar var. Ön çatalda, süspansiyonda bir sıkıntı yok. Hatta bunu böyle bir şeyle amortisör çorabıyla böyle bir kapatmışlar burayı. Yani keçelerde problem var mı? Henüz göremedim, bilmedim ama buralardan gördüğüm kadarıyla herhangi bir sızma yok. Sıkıntı değil. Keçeleri değiştirebiliriz. Ön farda bir sıkıntı yok. Çatlak çutlak yok. Ön fara zaten müdahale edeceğiz. Buralarda yine böyle çizikler var. Sinyaller bayağı bir eskimiş falan. Bu grenajlarda yine buralarda da sıkıntı var. Burada tabii ayak izleri falan var. Peklerde herhangi bir sıkıntı yok. Bunun haricinde şeye bakalım mesela. Şu arka dişliği değiştirmişler. 45'lik büyük bir dişli takmışlar. Hani torktan kazansın diye. Büyük ihtimalle biraz oynadılar bu motorla. Hoplayıp zıpladılar. Arka süspansiyona bakıyorum. Arka süspansiyonda herhangi bir yağ sızıntısı falan göremiyorum. Yani sağlam. Sıkıntı yok. Motor zaten 15 bin civarında. 15 bindeki motor için gayet normal. Şurada egzozdan dolayı bak görüyor musun?
Şurası böyle erimiş. Zaten bunları değiştireceğiz. Arka kuyruğu değiştireceğiz. Burası böyle sallanıyor. Bu da kırılmış yan yattığı için. Kuyrukta yine kırıklar var. Frenlere bakalım. Balatalar sağlam görünüyor. Yani zaten 15.000'de bir motor. Balataları kullanılabilir seviyede gibi görünüyor ama bakacağız. Diski şöyle bir kontrol ediyorum. Diskte de çok fazla böyle bir şey yok. Yenme olayı olmamış. Başka neler var? Başka neler gösterebilirim? İşte jantlarda falan sıkıntı yok. Jantlar sağlam. Jantlarda sıkıntı yok. Bir de çalıştıralım, sesini dinleyelim. Sesinde bir problem var mı bakalım. Şöyle açalım abi. Şöyle sesini dinleyelim. Pata patasında bir farklılık var mı çalışma düzeninde? Pata 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 pata. Gayet güzel, düzgün bir çalışma tonu var. Buradan dinleyelim. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Yani motor anladığım kadarıyla motor bloğunda da sıkıntı yok. Zaten 15.493 kilometrede. 16.000 diyebiliriz. Durum böyle. Yani motor bulabileceğimiz, bu fiyatlara bulabileceğimiz en temiz motor. Sahibi de burada. Kardeşimle dün konuştuk, görüştük. Evet. 13.750 yazmıştın. Evet. Bize kaça vereceksin? 13'e verdik. 13'e verdin değil mi? Verdik, Teşekkür ederim. verdik. Sağ olasın. Ağlıyoruz burada. Niye verdin peki Hayırlı 13'e uğurlu bu rakama? olsun. Ha? Niye verdin peki? Senin sıcak kanalına ver. Eyvallah kardeşim, Eyvallah. sağ olasın. Normalde 14-15 civarında bu motorun fiyatı. Yani sahibinden.com'da bu fiyatlardan aşağı yok ama kardeşim yatacağına eline vereyim, kullansın, değerlendirsin istedi. O yüzden 13'e verdi. Teşekkür ediyoruz. Şimdi notere gidelim, işlemlerimizi yapalım. Evet. Ruhsatımızı aldık. Motorumuzu da aldık. Kadıköy 8. noterliğine gelmeyi düşünüyorsanız birazcık düşünün derim. 3 saatte hallettik sadece satış işlemini. Çok sıkıntılı bir yerde. Vallahi daha motoru almadan yoruldum. Şimdi işimiz motoru nereye götüreceğimiz işinde. Motoru götürmek için daha önceden bir yer belirlemiştim. Yani yapacağımız işlemleri uygulayacağımız yer daha önceden belliydi. Hadi şimdi oraya gidelim. Evet, motorumuzu aldık. Noterden işlemleri tamamladık. Alır almaz hemen Kadıköy, zaten yukarıdaki 8. noterden teslim aldık. Kadıköy Hasanpaşa'da bu motorcuların olduğu sokaklardan bir tanesinde Özkan Usta'nın Aras motoru var. Buraya getirme sebebim Özkan Usta'nın işçiliğine güveniyor olmam diyelim. Hakikaten güveniyorum. Özkan Usta'nın işçiliği çok iyi. Onunla birlikte bu projeyi gerçekleştireceğiz. Özkan, ne diyorsun? Abi öncelikle hayırlı olsun. Sağ olasın. Yani uzun zamandır konuşuyorduk. Motoru sonunda aldın. Çok mutluyum. Ben de yeni bir projeye başlıyor olmam beni de mutlu etti. Harika, yani. süper o zaman. Karşılıklı bu o zaman. enerji, bu sinerjiyle biz bu işi götürürüz abi. Ama biraz sen tabii eli taşın altına koyacaksın. Öyle tek başıma bırakmayacaksın beni. Sen hayır de canım. tutacaksın bir yerlerinden. Şöyle söyleyeyim abi, ben bunu alırken 12 ile 15 bin arasında bir motor alayım, 5 bin lira kadar da masraf edeyim diye düşündüm. Şimdi sen motoru az çok gördün, birazdan da bakacaksın, tamamen detaylı kontrol edeceksin. Yeter mi bu bütçe bizim için? Yani beklentimin ne altında ne ortasında, üstünde yani. Bence bu işi kıvırırız. Yani 5 bin Süper. lira bizim için iyi bir bütçe. 5 bin liraya güzel bir şeyler çıkartacağız. Harika. Ne çıkarmak istediğimi de anlatayım kısaca. Tabii. Ben hani bu bir arazi motoru ya. Bunun şehirde kullanılacak hale çevirmek istiyorum ama bütün donanımıyla, bütün böyle aksesuar görüntüsüyle bile şehirde kullanılacak, böyle şehirde hoplayıp aslında bir süper motoya çevirmek istiyorum. İşin aslı o. Kaldırımdan atlayayım istiyorum Aynen, diyorsun. aynen. Güzel. Şehirde kullanacağım, araziye girmeyeceğim. Arada da girdiğimde de ihtiyaçları karşılasın. Süspansiyonu sabit kalsın mesela. Hani değiştirmeyelim süspansiyonu. Ne dersin? Süspansiyonları değiştirmeyeceğiz ama işte yapacağımız değişikliklere göre revize edeceğiz onları. Yolda ağırlıkla kullanacağın için ona göre işte sertleştirmelerini ayarlayacağız. Sadece onunla da bitmeyecek. İşte jantlarından, motor aksamından, debriyajından bunların her birini senin kullanımına göre revize edeceğiz ve ayarlayacağız abi. Bence çok güzel bir motor tercih ettin. Eyvallah. Her şeye gelebilecek. Ama ilk yapıda bir geldiğimde bana motor. böyle demedin ama. Nereden buldun bu külüstürü dedin. Dedim çünkü yapılacak çok iş var. Ha, evet. Herkes bunu görecek zaten. Evet. Neler yapıldı, Bir neler kere gidiyor. gidonumuz yamuk, Hepsi. depomuz yamuk, grenajlar Depomuz da var, gidonumuz da var, farın tırnaklarında var, Göstergede kırıklar, var. göstergenin tırnaklarında var. Haliyle bu motorları alan çocuklar
hopluyorlar, zıplıyorlar, Aynen. deliriyorlar abi. Yani Aynen. böyle şeylerle karşılaşacağımızı zaten tahmin etmiştim ben. O yüzden beklentimin ortasında dedim yani. Ama yine de yani bu sınıftaki bir motora göre temiz bir motor. 2013 modele Kesinlikle. göre değil yani mi? motor 15.000 kilometrede orijinal. Aynen. Bu bizim için çok iyi. Kilometresinin düşük olması çok avantaj. Zaten motor bilindik bir motor. Sağlamlığı vesairesi bunlar tartışacak şeyler değil. Aynen. Biz bunu kendimize nasıl uyarlayabiliriz onu göstereceğiz. Harika, süper. O zaman şöyle bitireyim. Her bölümde, yani bölüm bölüm olacak bu bir seri halinde. Her bölümde bir özelliğin nasıl değiştirildiğini, bir yerinin nasıl tamir edildiğini, nasıl boyandığı gibi bölümler halinde size seri olarak sunacağız. Talepleriniz, görüşleriniz olursa, bize şunu da mutlaka göster diyeceğiniz bir şey olursa onu da lütfen yorumlarda yazın. Görüşmek üzere. Selçuk motoru bize getirdi, teslim etti şimdi. Bıraktı ve gitti. Sen bir göz geçir abi dedi. Biz de bir baktık ne var ne yok, ne yapabileceğiz. Bir şeyler konuştuk onunla, onun da üzerinden geçtim ben. Kendimce bir notlar çıkardım. Yapılması gereken başlıca işlemler diye. Ama bunlar tabii ki değişkenlik gösterecektir. Biz 3 aşağı 5 yukarı hem maliyet çıkarmak adına hem de yapacağımız şeyleri kafamızda iyice oturtmak adına bir şeyler karaladım buraya. Bunların içerisinde başlıca değişecek parçalar var. İşte sinyaller, stoplar, egzoz, işte gidon, debriyaj telleri, gaz telleri, manetler, gidon koruma, far granajının bağlantı braketleri, zinciri, dişlisi. Bu motor komple söküleceği için yapılacak işlemleri hepiniz göreceksiniz. Rulmanından bilyasına, cıvatasına kadar her şey temizlenecek, yıkanacak. Ondan sonra tekrar yeniden kurulacak. Bunun içerisinde motorun bakımları olacak. Debriyaj sistemi, subap ayarları, gaz kelebeklerinin temizliği, radyatör temizlikleri, bunların her biri gerçekleşecek. Sonrasında motorun bütün sıvıları, bunun içerisinde amasör yağı, fren yağı, her şey olacak. Bunları gerçekleştireceğiz. Bunlar için bir maliyet çıkardık 3 aşağı 5 yukarı. Bilmiyorum 5.000 lira dedi ama belki bir şeyler aşabiliriz. Mümkün mertebe sınırları zorlamadan işi bitirmeye çalışacağım. Benim için zorlayıcı olacak bu bütçeyle ama bakalım altından kalkarız umarım.